Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel, çok lezzetli, çok değişik bir börek tarifi vereceğim arkadaşlar. Bu böreğin tarifi anacığımın meşhur böreği. Patlıcan ile hazırlanıyor. Çok lezzetli oluyor. Her aşamasını sizlere göstereceğim. Nasıl yapacağız? Nasıl hazırlayacağız? Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, meşhur böreğimizi hazırlamaya başlıyoruz. İlk önce tabii ki hamurunu hazırlayacağız. 2 su bardağı suyu kabın içine döküyorum. Üzerine de göz ayarı tuz ilave ediyorum. Su ile hazırlayacağız hamuru. Tabii ki yufka açacağız. Şöyle bir karıştıralım. Tuz erisin. Üzerine de bir daha un ilavesine geçiyoruz. Normal standart bir hamur yapacağız. Yufkaları sadece suyla hazırladığımız hamurdan açacağız. İlk önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra da elim ile güzelce hamuru toparlayacağım. Açılabilir, yumuşacık bir hamur olana kadar yoğuracağım. Bu aşamayı zaten herkes bilir. Evet arkadaşlar, buraya kadar videomu izlediyseniz, kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmaz bir hamur oldu mu tamamdır. Şöyle bir poşete geçirelim ki kurumasın üzeri. Bu kenarda biraz dinlensin. Dinlensin ki açılması çok daha kolay olsun. O kenarda dinlenirken biz de iç malzemesini hazırlıyoruz. Patlıcanlı börek yapıyoruz bildiğiniz gibi. İlk önce burada benim 3 tane patlıcanım var. 3-4 adet de biberim var. 1 tane de soğanım var. İç malzememiz bunlar. Ne yapacağız? Şimdi ilk önce patlıcanları soymaya başlayalım. Patlıcanların kabuklarını şöyle soyuyoruz. Alaca ya da düz hiç kalmayana kadar, bu sizin zevkinize kalmış, ağız tadınıza kalmış. Şöyle 3 patlıcan bana yeterli olacak. Ama daha fazla büyük yapacaksanız tepsinizi, o zaman 4'e çıkarın. Ya da daha çok iç malzeme istiyorsanız çıkarın 1-2 patlıcan da. Şöyle ufak doğruyoruz. İşte benim ufağım bu şekilde 4'e bölüp doğruyorum güzelce patlıcanları. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcanları doğradık. Şöyle biraz tuz atalım ki acıları çıksın. Şöyle bir karıştırıyoruz. Üzerinde su döküyoruz. Şimdi bu tuzlu su patlıcanların acısını alacak. O kenarda yine beklesin. Şimdi biz biberleri ve soğanı doğrayacağız. Biberleri, soğanı nasıl doğruyoruz? Şöyle ufak onları da 4'e bölüp doğruyorum. Daha önceden yıkadım, hazırladım ben bunları. Evet. Biberleri doğradık. Soğanı da şöyle üzerine çentik atıyoruz. Yine aynı şekilde elinizle yapamazsanız kesme tahtasında yapın bu işlemi. Elinizi kesmeyin aman arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Hazır olan patlıcanları, bekleyen patlıcanlar tuzlu suda şöyle bakın sularını sıka çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde kabımızın içine alıyoruz. Tekrar açtık ve tekrar bu şekilde 3-4 kez güzelce sıka yıkıyoruz ki acıları gitsin. Hazır. Şimdi hazırlayalım iç malzemeyi. Tavama bir miktar sıvı yağ döktüm. 1 fincan kadar, ne kadar döktüm? İşte o kadar bir şey dökmüşümdür. Üzerine de soğanları ve biberleri koyuyorum. Biraz da domates sosu bakın döküyorum. Şimdi şöyle karıştırıyoruz. Domates rendesi de koyabilirsiniz. Tazesini. Bu benim kavanozlardan döktüm. Güzelce kavuruyoruz. Soğanımızı, biberimizi ilk aşamada. Daha sonra üzerine patlıcanları ilave ediyoruz. Evet, patlıcanları da ilave ettik. Onları da şöyle yumuşayana kadar ocakta pişireceğiz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Tuzunu veriyoruz. Göz ayarı tabii ki de bunlar. Karabiber, kimyon, yani kekik, bunlar istediğinizi koyabilirsiniz ama en çok da kimyon çok yakışıyor. Tuz, karabiber ve kimyon. 1 tatlı kaşığı da şeker ilave ettik. Şekerinden koyuyoruz. Biliyorsunuz artık mauro, yani acısı çıksın diye patlıcanları.
Evet, iç malzememiz de hazır oldu. Şimdi sıra hamuru hazırlamaya geldi. Hamurumuz güzelce dinlendi biz iç malzemesini hazırlarken. Şimdi de iç malzeme soğusun. Biz de yufkalarımızı hazırlayacağız. Düzemin üzerine hamuru çıkarıyoruz. Elimizde şöyle ilk aşamada toparlayalım. Hazır olan hamuru bakın şöyle keseceğiz. 8 parçaya ben kesiyorum. Yani bakın 4-4-8 parçaya. Tüm hamurları da aynı şekilde birbirine, büyük olanları küçüklere ilave ederek aynı şekilde yapmaya özen gösteriyorum. Elimle güzelce toparlıyorum ki düzgün olsun topaklarım. Şimdi açmaya başlıyoruz. Bir tanesini koyduk. Yine şöyle oklava ile tabak büyüklüğünde açacağız. Çok fazla büyük değil. Şöyle yemek tabağı, pasta tabağı büyüklüğünde bir yufka açacağız. Böyle bu şekilde bakın. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde tekrar açıyorum. Dediğim gibi 8 tane yufkam var. 8'ini de tabak büyüklüğünde açacağım. Evet. Açma işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi üzerine birazcık sıvı yağ döküyorum. Her bir yufkanın üzerine sıvı yağ dökeceğim ve biraz dinlendireceğim. Ne kadar? 15 dakika kadar sıvı yağ döktükten sonra yufkaları yine dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra bakın 2 tanesini bir yapıp şöyle kapatıyoruz üst üste. 2 yufkayı bir yufka yapıyoruz. Yani 8 yufkamız vardı. Şimdi olacak 4 yufka. İsterseniz daha böyle yüksek, kalın olmasını istiyorsanız böreğin, o zaman 10 yufkayı da hani 5'e bölebilirsiniz. Yani 5 yapabilirsiniz ya da 12 yapıp 6 yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet. Şimdi üst üste kapattık. Şimdi tekrar ikisini bir açacağız. Üst üste kapattığımız yufkayı tek bir yufka olarak açacağız. Fırın tepsimize göre açacağız. Yani göz ayarı şöyle bir açalım. Bakın fırın tepsimize olmuş. Şimdi bunu kaldıralım. Diğerlerini de aynı şekilde açacağız. Büyük olsa da zarar etmez. Bakın. 4 yufkamızı da aynı şekilde açıyoruz. 4 yufkamızı açtık. Dediğim gibi isteyen çoğaltabilir yufkasını, hamur ölçüsünü. Fırın tepsimi yağlıyorum bu arada. Güzelce her tarafını yağlıyorum fırın tepsimin. Bir tanesini şöyle dip kısmına yufkanın seriyorum. Bakın biraz büyük bile geldi. Ben kimsenin büyük açmışım demek ki. Şöyle içine katlaştırarak, toparlayarak koyuyoruz. Katın arasına birazcık sıvı yağ serpiştiriyoruz. Elimizle, kaşık falan aramadım elimle çünkü ellerim temiz. İkinci yufkayı yaydık. Yine aynı şekilde birazcık yine sıvı yağ serpiştiriyoruz. 1-2 yemek kaşığı falan yani. Bu börekler yağı çok sever arkadaşlar. Onun için biraz yağlı tutturmaya bakın. Her katın arasına dökün. Evet, sıvı yağ serptikten sonra üzerine hazırlamış olduğumuz patlıcanları, iç harcı şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde bakın seriyoruz. Her yerine eşit miktarda yaydırdık. Şimdi kalan 2 yufkayı da aynı şekilde üzerine kapatıyoruz. Bakın bu şekilde işte bir tanesini serdik. Yine birazcık sıvı yağ atıyorum. Dördüncü son yufkayı da serdim. Güzelce onu da düzeltelim. 4 adet yufkamızı serdik ve bir tane yumurta. Bakın kalan yağın içine bir yumurta kırdım ve karıştırdım. Şimdi o yumurtayı da, sıvı yağlı karışımlı yumurtayı da, beyazını sarısını ayırmadım arkadaşlar. İsterseniz beyazını ayırabilirsiniz ama ben ayırmadım. Sürdük, gördüğünüz gibi hazır. Hemen şimdi 200 derece fırına böreği pişmek üzere götürdük. Ve böreğimiz gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çıtır çıtır oldu şu anda. Üstü gördüğünüz gibi çok güzel. Şöyle kapatalım bir tepsi ki buhar yapsın. Hafif bir yumuşasın. Çünkü öbür türlü kayış gibi olur arkadaşlar. Buharında yumuşaması lazım. İşte mis gibi böreğimiz hazır arkadaşlar.
Ne kadar güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Böreğimizi hemen dilimlemeye başlıyoruz. Şöyle kocaman kocaman dilimler yaparak böreği kesiyorum. Ufak ya da büyük size kalmış bu aşamada. Dilimliyoruz böreğimizi. Böreğimiz yenmeye hazır. Yanına da bir çay yapın. Mis gibi böreğimizi tüketin arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. İnanın patlıcan çok yakışır bu böreğe. Bir de içine baharatları, karabiber ve kimyonu unutmayın. En çok lezzet veren onlar. İşte mis gibi patlıcanlı böreğimiz, anacığımın meşhur böreği hazır oldu arkadaşlar. Tarif elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.